Arkeolojinin bir tanımını da şöyle yapabiliriz. Arkeoloji bir moda tarihidir. Moda nedir? Günün zevkine uygun demek. Yani günün zevkine uygun olarak birçok şeyler değişebilir. Seramiklerin profilleri de günün zevkine uygun olarak sürekli değişiklik gösterdiği için bize arkeolojide eserleri tarihleyici özellikler verir. Bunlar çok önemli. O bakımdan seramik özellikle arkeolojinin bir yazısı gibidir. Hatta yazıdan çok daha güzel tarihler sunar bize. Müzelerin öyküleri vardır ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider. Ayvalık Anadolu Uygarlıkları sergisinde tam da bu belgesele uygun öyküler dinledik. Teşekkürler koleksiyoner Necdet Bezmen, bu önemli sergiyi kurduğun için. Teşekkürler Profesör Doktor Ömer Özyiğit, bize müzelik öyküler anlattığınız için. Eserler tabii birbirinden aslında biz arkeolog olarak ayırt etmeyiz. Bütün eserler bize göre hepsi aynı değerdedir. Bilime verdikleri nedenlerle. Fakat Urartu koleksiyonları son derece güzel. Özellikle şimdi Urartular Doğu Anadolu'da İsa'dan önce 9. 8. 7. yüzyıllarda yaşamış bir uygarlık, bir krallık ve önemli kaleleri var, ondan sonra tapınakları var. Mezarlarını da ele geçen, sağlam olarak ele geçen özellikle kemerler var. Burada bu kemerlerden örnekler sergileniyor. Bu kemerler bronzdan ve çok önemli. Ve kemerleri taşıyanlar daha çok yani kraliyet mensubu kişiler ve krallar da bunları hediye de edebiliyorlar bazı önemli kişilere. Kemerler kalın ve uzun olanlar erkeklere ait, kısa ve ince olanları ise kadınlara ait kemerlerdir. Bunlar bu kemerlerin üzerlerinde son derece önemli güzel sahneler var. Bayanların kemerleri üzerinde daha çok ziyafet sahneleri sergileniyor. Fakat erkeklerin kemerleri üzerinde ise av sahneleri, savaş sahneleri, tabii arabalı oluyor. Ondan sonra karışık yaratıklar, mitolojik yaratıklar görülüyor. Bu müzenin de amblemi de buradan seçilmiş. Bir Urartu arabasında 2 kişi var. Biri arabayı süren kişidir daima. Öbürü de yay çeken, ok atan kişidir. Bu kemerleri yakından görmek gerçekten güzel bir deneyim. Sırf bu kemerlerin öykülerini görmek için bile bu müzeye gitmelisiniz. Muhteşem bir sergi sizi bekliyor Ayvalık Anadolu Uygarlıkları sergisinde. Kandiller önemlidir. Ne için kullanılır? Bir, aydınlatma için. İçerisine zeytinyağı konuyordu, fitil konuyordu ve aydınlanmayı sağlıyordu. Aynı zamanda adak eşyası olarak kullanılıyor. Tanrılara kandille adaklar yapılıyordu. Bakınız daha sonra bu gelenek Hristiyanlık zamanında muma dönüştü ve hatta oradan da Müslümanlığa da İslamiyet'e de girdi. Hani mum yakma yatırlara, mum yakma olayları falan hepsinin esas gerçeği buraya dayanır. Antik çağdaki bu kandil yakmak olayına oradan gelmektedir bütün bu özellikler. Demek ki bir aydınlanma, 2 adak yapma, 3'üncüsü de mezarlara ölü hediyesi olarak konma fonksiyonları vardır kandillerin. Kandiller arkeolojik yönden de önemlidir. Şu yönden güzel tarih verirler ve bulundukları yerlerde
çevresinde tarihlerler. Örnek vereyim, bir mezarda mezarlar kapalı kontekslerdir. Konteks demek toplu buluntulardır. Orada diyelim ki bir mezarda 10 tane eser varsa, biz bunun 8-9'unun tarihini bilemiyorsak, bir tanesinin tarihini biliyorsak, o bir tane hepsini tarihler. Çünkü mezarlara bu eserlerin konması bir anlık olaydır. Bir an olduğu için bu bir toplu buluntudur ve hepsini tarihler. Arkeoloji bilimi açısından bu çok önemlidir. Kandiller de böyle güzel tarih verirler. Tarihin her noktası öykülerle doludur. Ve o öyküleri bugünlere kadar taşıyan objeleri yakından görmek, merak duygunuzu körükler. Sadece bu sergideki kandillerden bile uzun bir belgesel çıkar. Eski eser bilincinin genç yaşlarda olması gerekir. Ben de öyle olmuştum. Açıkçası ben de Ayvalıklıyım ve Bergama orta 3 burada Ayvalık Ortaokulu'nda 3. sınıftaydım. Öğretmenimiz bizi Bergama'ya götürdü. Orada bize Bergama'yı anlattılar. Bergama'nın eski eserlerini anlattılar ve ben orada etkilendim. Ondan sonra da orada arkeolog olmaya karar verdim. Arkeolog oldum. Arkeolojiden mezun olduktan sonra müze sınavlarına girdim ve yine ilk tayinim Bergama Arkeoloji Müzesi olmuştu. ...2020 yıllarında İstanbul'da bir koleksiyoner Necdet Bezmen ve eşi Ayşe Esen Hanım, aynı zamanda Ayvalık'ta da evleri var ve koleksiyoner, gördüğünüz bu eserlerin sahipleri, daha da çok fazla bunlar ve Ayvalık'ta bunları sergilemek istiyorlar. Necdet Bezmen Bey ve başvurarak Ayazma Derneği'ne böyle bir şeyin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istedi. Ayvalık Ayazma Derneği ve Başkanı Şerif Kaynar Bey bunu kabul etti ve bütün bu sergileme olayını üstlendi. Ancak buranın esas yeri Kırlangıç Yaşam Merkezi belediyeye aitti. Belediye Başkanı Mesut Ergin'in önderliğinde buraya tahsis edildi. Çünkü böyle bir yaşam merkezinde kültürel merkez de gerekiyordu. 7000 yıllık bir sanat serüveni var bu sergide. Ayşe Mina Esen'e ait 619 eşsiz eseri, Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayvalık Anadolu Uygarlıkları sergisinde gezebilirsiniz. Seçerken eserleri görsellik önemliydi. Hem tarihi yönden önemli olanlar hem de görselliği olan eserleri seçtik ve aynı zamanda bu eserler açıkçası Anadolu'dan toplanan eserler olduğu için en önemlisi de kronolojik olarak her döneme yetecek kadar eser almak durumundaydık. Yani aslında bir özel koleksiyondan böyle bir kronolojik müze yaratmak kolay değil. Çünkü bazı dönemler daha fazla toplanmış olabilir, satın alınmış olabilir koleksiyoncu tarafından, bazıları az. Bunun dengesini sağlayarak bir Anadolu kronolojisi yaratmaktı bizim esas ön fikrimiz. Ve ona göre eserler esas seçildi. Ve Kalkolitik çağdan Bizans döneminin sonlarına kadar böyle bir kronoloji yapmak için eserleri buna göre dengeli biçimde seçtik ve sonuçta burada bir Anadolu kronolojisi oluşturuldu. Her karış toprağı tarih olan bir coğrafya. Her karış toprağı öykülerle dolu bir coğrafya burası. Ayvalık'a yolunuz düştüğünde bu muhteşem sergiyi muhakkak gezmelisiniz. Hem tarihi hem sanatı aynı anda yaşayacaksınız. Her müzenin öyküsü var.
Fakat bu müzede çok daha fazla öyküler var. Bu öykülerin hep tümünün bütünlüğü ise bu Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki bu sergiyi oluşturuyor. Bunları, bu öyküleri ancak görerek öğrenebilirsiniz. Anlatarak kelimeler bunlara, sözcükler bunlara yetmez. Onun için buraya gelip eserleri görmek gerekir ve içinize sindirerek bunlara bakmak gerekir. Müzelik Öyküler belgesel ekibi olarak yeni öyküler dinlemek için ülkenin her köşesine gitmeyi hedefliyoruz. İyi ki Ayvalık'a gelmişiz ve iyi ki bu sergiyi ziyaret etmişiz. Siz de muhakkak gidin. Çocuğunuzu götürün. Eşinizi, sevgilinizi götürün. Anne babanızı götürün. Kalkolitik çağdan sonra ilk Tunç çağı veya eski Tunç çağı dediğimiz çağa ait eserler geliyor. Özellikle şu arka vitrinde gördüklerimiz onlar daha çok Gagağızlı testiler, Hitit'in çağdaşı olan eserler o şekilde görülüyor. Ayrıca bu bölgeye özgü yine elle yapılmış Yortan kültürüne ilişkin Balıkesir civarındaki eserler ondan önce ilk Tunç çağına ait köşede sergileniyor burada. O eserler yine bu yöreye özgü onlar da var bu şekilde. Kronoloji böyle başlıyor ve devam ediyor. Ondan sonra demir çağları geliyor. Demir çağlarından sonra da demir çağları içerisinde karşımıza Urartu eserleri çıkıyor. Bu çok önemli madencilikte ve bu müzenin belki de yani en güzel göze çarpan eserler olarak karşımıza çıkıyor. Onlardan da daha detaylı, ayrıntılı olarak söz etmek isterim. Kronoloji devam ediyor. Ondan sonra eski İyon uygarlıkları zamanına geliniyor ve orada da arkaik dönem, yani İsa'dan önce 6. 7. 6. yüzyıllar, sonra klasik dönem 5. 4. yüzyıllar yine İsa'dan önce, daha sonra Helenistik dönem 3. 2. 1. yüzyıllarla epey bu şekilde kronoloji ilerliyor ve sonradan da Roma döneminin yine görkemli eserleri, çanak çömlekleri ve taş heykelleri karşımıza çıkıyor. En son da Bizans dönemi eserleri yine çanak çömlekleri ve bronz eserleriyle yine sergileniyor.